Merhaba, Cem Hocam sağ olsun vakit ayırdı, hoş geldi. Bundan sonra kanalda toplumla ilgili konuları da konuşacağız. Zira psikoloji, toplum felsefesi bir sürü konu var. Hoş geldin Cem kardeşim. Hoş buldum Haluk Hocam. Şimdi bugünkü konumuz toplum psikolojisi. Toplum psikolojisi niye önemli? Çünkü ben kendi mesleğimi yaparken, keza sen kendi mesleğine bolca denk geliyorsun. Ülkeden ülkeye yetişmeye bir sürü farklılık var. Şimdi toplum psikolojisinde bir nolu konu. Ülkelere göre. Ülkelere göre ayırdığımız zaman ne görüyoruz? Türkiye diğer ülkelere göre ne fark var? Türkiye'nin diğer ülkelere göre pek çok fark var. Daha doğrusu her ülkenin birbirine göre çok fark var. Bunu belirleyen belli bir takım faktörler var. En başta işte değiştiremediğimiz bugüne kadarki getirmiş olduğu coğrafi özellikleri, tarihi özellikleri ve o günkü toplumu oluşturan insanların sosyokültürel ve ekonomik yapıları. Bunların hepsi toplum psikolojisinde ve toplum psikolojisinin ırklar ve ülkeler arasında farklı olmasına sebep olan faktörler. Doğru. Şimdi bizim biraz karakteristiğimizde toplumun karakteristiğini de anlamak lazım. Yani çok güzel bir şey vardı, konuşma vardı. Eren Erkut Hoca'nın yanılmıyorsam. Dünya haritasını koymuştu ve dünya haritasına demişti ki sana göre doğu olan uzak doğu Amerika'nın batısında, sen farkında değilsin yani. Evet. Haritayı doğru yerleştirirsen senin Türkiye'nin bakış açısına göre tam Türkiye merkezdeyken güzel de uzak doğu işte doğuda değil aslında. Aynen öyle. Zaten bu normal hayatta da böyle. Hangi pencereden bakıyorsanız manzaraya o pencerenin size izin verdiği ölçüde görebilirsiniz. Tam olarak görebilmek için manzarayı birkaç pencereden birlikte görüntü alıp onu kendi zihninizde o güne kadar edindiğiniz deneyimlerle birleştirmeniz gerekir. Doğru. Şimdi dünyayı gezdiğin zaman bu videonun başında şunu uyarayım. Yani Türk düşmanlığı, Türk hayranlığı, Avrupa hayranlığı böyle şeyleri bırakın. Dünya insanı olarak bakın olaya. Dünyayı gezdiğiniz zaman iyi kötü şeyi görüyorsunuz. Bu arada siz de gezebilirsiniz. Yani bir bilet almanız o kadar pahalı bir şey değil. Emin ol Antalya'da 5 yıldızlı otele bir hafta yayılmaktansa 3-4 gün Avrupa'yı gezebilirsin. Öğrenciysen Erasmus'a, Interrail'li bir sürü imkanın var. Dünyayı gezdiğin zaman Türklerle dünyanın farkını görebiliyorsun. Evet, Türkler misafirperver, misafir canlısı bilmem ne idi. Artık öyle bir şey yok zaten. Yani Türk toplumu çok hızlı gelişti son 10 yılda. Aslında şu biraz daha açıklayıcı olabilir bence Haluk Hocam. Şimdi Türk toplumunu da ikiye ayırmak lazım. Hı hı. Bir günümüz modern hayatını yaşamaya çalışan metropol insanı olarak bravo. Türk toplumu. Bir de hala kendi köyünde, kasabasında, küçük şehrinde yaşayan oranın saf insanı olarak kalan Türk toplumu. Korunmuş Türk. Aynen öyle. Bu ikisini değerlendirdiğimiz zaman ayrı ayrı aslında iki farklı profille karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Gerçi tüm dünyaya baktığımızda da, mesela bir İngiltere'ye baktığımızda Londra'daki insan profiliyle Manchester'ın bir kasabasındaki insan profili birbiriyle aynı değil. Doğru. İtalya'da keza aynı şekilde, Roma'da karşılaştığınız insanların yapısıyla Güney İtalya'da, Sicilya'da karşılaştığınız insanların yapısı birbiriyle aynı değil. Çok farklı özellikleri var. Türkiye'de bence modernleşmeyle birlikte, hayatın globalleşmesiyle birlikte, dışarıdaki bilgiye, dışarıdaki kaynaklara kolay ulaşılabilir olmayla birlikte özellikle metropollerde farklı bir hayat süren bir toplum haline geldi. Ama hala bizim de çok kaba bir örnek vermek gerekirse ben 2 sene Kahramanmaraş'ta yaşadım. Kahramanmaraş'ta yaşayan insanlar İstanbul'daki insanlardan çok daha farklı bir hayat sürüyorlar ve bakış açıları doğru. Hayata, topluma, o günün şartlarına göre çok farklı. Şimdi gelişmeye, dünya tarihine baktığınız zaman gelişmeye ayrılan süre. Biz videodan önce Cem Hocam'la biraz sohbet ettik. Çok güzel şeyler söyledi. Çok güzel bir bakış açısı yakaladı orada. Dedik ki toplumun gelişmeye ayırdığı süre, yani dünyaya baktığın zaman çok büyük, çok klasik bir laf var. Yani Avrupalılar sokağa çişini yapıyordu, bilmem neydi. Onların medeniyeti biz öğrettik. Biz kimseye medeniyet öğretmedik aslında. O kadar değil. Evet, bizden bazı şeyler öğrendiler ama bazı şeyleri senden öğrenirken aslında adamlar bir yandan gelişti. O Rönesanslar, reformlar, sanatta, sosyal hayatta, değil mi? O tabii. Anlattığımız gibi aslında onların gelişimi bizden farklı oldu. Tabii. Buna bir bütünün parçaları olarak bakmak lazım. İşte burada din tarihi var, dini gelişim var. Daha sonra sosyal gelişim var.
kültürel gelişim var ve ekonomik gelişim var. Doğru. Bunların hepsini bir arada değerlendirmek lazım. Yani Avrupa tarihine baktığımız zaman çok daha eskilere dayanıyor. Dünyanın diğer bölgelerinin tarihiyle kıyasladığımızda. Amerika'ya baktığınız zaman 1000 senelik bir tarih olmaya Çok çalışan bir geçmişi var. Türk tarihine baktığımız zaman sürekli mücadeleyle geçmiş, kavgayla geçmiş, göçebe hayatla geçmiş. Daha sonra da şurada 100 yıllık bir ülke tarihimiz, cumhuriyet tarihimiz var. Ama Avrupa'yı değerlendirdiğimiz zaman 600 yıllık, 700 yıllık bir oturmuş, bütün basamaklarını tamamlamış ve refaha onları götürmüş bir tarih sürecinden bahsetmemiz çok mümkün. Doğru. İnsan hakları, insan yaşamı. Şimdi burada ele aldığınız zaman aslında şöyle yorumlar gelecek biliyorum baştan. Onları şimdi aradan çıkartayım. Türklerin tarihi Orta Asya'ya dayanıyor. Türklerin tarihi Osmanlı'ya dayanıyor. Şimdi bak ona bakarsan Amerika'nın tarihi de Mayalara dayanıyor. O zaman Kızılderililere dayanıyor. Yani kökene bakma. Şuraya bak. Amerika ne oldu? Jamestown'a yerleştiler. Sonra Kızılderilileri katlettiler. Onlar kaç kabile dedin? 180 civarında kabile. Bir düşün, bu kadar kabile yok olmuş. Şimdi Amerika ne zaman Amerika oldu? Amerika ne zaman ki Lincoln dönemi başladı, işte kölelik vesaire bitmeye başladı, bir eşitlik falan başladı. Yavaş yavaş Amerika oldu. Amerika'nın tarihi bu kadar. Şimdi Osmanlı'ya bakarsan Osmanlı'nın tarihi de köklü. Gidelim Ertuğrul Gazi'ye, kayı boyuna kadar gidelim istiyorsanız. Ama biz ne zaman öğrenmeye ve tüketmeye başladık, bir toplum o zaman başlıyor aslında. Yani matbaalar, bilmem neler. Belki burada şunu vurgulamak gerekir mi? Türkiye tarihiyle Türk tarihini Süper. ayırt etmemiz gerekebilir. Süper. Çünkü Süper. Türkiye tarihi dediğimiz zaman Atatürk'ün koymuş olduğu bir üst kimlikten bahsediyoruz. Bir ırk kimliğinden değil, belirli ırklardaki insanların ortak noktada, ortak hedefler için oluşturduğu bir kimlikten bahsediyoruz. Bence en büyük yanılgıyı bu ikisini bir tutarsak yaşarız. Doğru. Amerika'da da aslında yaklaşık olarak buna benzer bir süreç var. Şimdi onların kendilerini Türkiye ile Türk karşılaştırması gibi karşılaştırabilecekleri iki öğe bulma gibi bir durumları yok ama onlardaki problem de çeşitli yerlerden gelmiş, sonradan oluşturulmuş bir toprak bütünlüğü derdiyle oluşan bir toplum Doğru. yapısı var. Bizde bunun aksine problemimiz toprak bütünlüğü tabii her zaman ama bir de düşünce bütünlüğü, hedef bütünlüğü. Şimdi Amerika örneği şöyle güzel bir örnek. Adamın adı zaten United States. Yani Kuzey-Güney savaşlarını geçersek, İngilizlerle aşağıdakilerin birleşme hikayesini geçersek sonrasında biz bir toplumuz, toprakları çok da didiklenmiyor zaten. Yani kıta ülkesi olduğu için ne yukarıdan bir şeyler geliyor. Kanada, Alaska tarafından tutup çok savaşa girelim diye delirmediler. Bu arada rahat ediyorlar ama Türkiye çok da rahat bırakılmıyor. Psikoloji olarak bir kere sürekli savaş ülkesi oluyoruz. İçte terörle bilmem neyle, dışta bir şeyle. Ama bir de toplum psikolojisi olarak bir köprüyüz ama biz onu şöyle düşünüyoruz. Doğu ile Batı arasında Avrupa'dan baktığın zaman aslında Doğu. Doğu olarak görüyorlar. Ve o psikoloji tüketimin, internetin gelmesiyle çok değişti. Değil mi? Çok. Çünkü internetin gelmesiyle bilgiye ulaşılabilirlik kolaylaştı. İnternetin gelmesiyle dünyada neler olduğunu fark etmemiz kolaylaştı. Eskiden giderek görmek zorunda olduğumuz şeyleri şimdi bir düğmeye basarak 5 saniye içinde görebiliyoruz. Bu bir yandan iyi, bir yandan da kötü. Bir şeye ulaşmak, bilgiye ulaşmak, bir veriye ulaşmak aslında bir yandan da o verinin doğruluğunu kontrol etme yükümlülüğü getirir kişiye. Doğru. Hele ki internet gibi bilgi akışının çok kontrollü olmadığı bir ortamda bu bilgi kontrolü, bilginin doğruluğunun kontrolü olgusu bir plan daha öne çıkıyor. O yüzden şu anda yapılması gereken şey toplum psikolojisini değerlendirirken bu internete ulaşmanın getirdiği bilgi akışının kolaylaşmasının bize ne tür bir etkisinin olduğunu değerlendirmek. Doğru. Biz aslında toplum kültürüyle toplum psikolojisini çok aynı değer sanıyoruz. Çünkü örf, adetti, bilmem neydi, Türk kültürü. Senin kültürün aslında çok güzel bir kültür. Yani doğuya gittiğin zaman, Anadolu'yu gezdiğin zaman harika bir kültür. Ama o Türkiye'nin böyle
İstanbul'un da biraz daha çok, İstanbul'dan örnek vereceğim aslında. Toplum psikolojisinin yeni süzgecinden geçtiği zaman bu tüketim toplumundan çok beklediğin sonuç çıkmıyor. Nedir bu havalı artistik cümlenin özeti? Sen diğerine saygıyı öğreniyorsun. Aman büyüklerine saygı göster. Ama adam yolda bir büyüğün önüne direksiyonu kırıp tehdit edebiliyor, küfür edebiliyor. 5 saniye önce tanımadığı insanı inip dövebiliyor, öldürebiliyor ya. Evet, evet. Şimdi bu Türkiye'de niye böyle? Biz Avrupa'da neden yolda inip de diğerini vuran birini göremiyoruz? Sanırım işte bu da süreçle alakalı bir şey. Şimdi az önce de yayından, çekimden önce konuştuğumuz gibi bir toplumun genetiğine bir özelliğin oturması için belirli bir süreç gerekir. Doğru. Ve bu süreçte bir insan hayatı değildir, birkaç insan hayatıdır. Bunu hatta tıpta fiziksel özellikler için fenotipin genotipe yansıması diye adlandırırız. Yani işte kullandığınız sağ elinizi çok kullanıyorsunuzdur. İşte sağ elinizle bir hareketi sürekli yapıyorsunuzdur ve eliniz o toplum için o hareketi yapacak şekilde şekillenir. İşte baş parmağınız uzar veya günümüzde uyarlayarak bir örnek vermek gerekirse işte cep telefonlarının kullanımı ile birlikte elin belli hareketleri, belli boyutları değişmekte. Doğru, bu baş parmak daha Ve çok artık uzuyor. aynen öyle ve bir süre sonra bu özellik sizin genetik özelliğiniz haline gelir. Yani benim torunumun torunu benim babamda olmayan şekilde o el şekliyle doğmaya başlar. Bu anlattığım fiziksel fenotipin genotipe yansıması aynı şekilde psikolojik olarak da geçerli. Doğru. Bir takım psikolojik özelliklerimiz zaman içinde bizden çocuklarımıza, çocuklarından onların çocuklarına öğretile nesiller boyunca genetik hale gelirler. Bu biraz internetin aslında senin psikolojini sürekli tehdit etmesi. Şöyle sürekli tehdit etmesi. Sosyal medyanı sürekli diyorsun ki acaba like aldım mı? Ondan sonra internete giriyorsun, bir yazı görüyorsun ki o genelde büyüteçle 10 kat büyütülmüş oluyor. İşte domates kanser yapıyormuş. Diyorsun ki domates acaba kanser mi yapıyor? Öbür tarafta bakıyorsun bazı şeyleri aslında görmen gereken şeyleri internet sana diyor ki boş ver o tarafa bakma bu tarafa bak. Bir süre sonra o internet senin psikolojini gütmeye başlıyor. Yani eskiden sabah kalktığında bir anda merak ettiğin her şeye ulaşamıyordun. Yani en fazla haberler açıp yayın akışını bekliyordun. Ama şimdi psikolojin güdülüyor. Senin güdülen psikolojin de dünya tarafından yönlendiriliyor. Mesele senin psikolojinin altının boş olmaması. Çünkü felsefede, psikolojide diyor ki bilgi olmalı. Buna kesinlikle katılıyorum. Şunu değerlendirelim. Ben çocukluğumdan beri beslenmeyle alakalı girelim işin içine. Benim çocukluğum haftada 2 yumurta yemenin doğru olduğu bilgisiyle geçti. İşte hafta sonları kahvaltısında da keyif olsun diye yumurta yenirdi. Günümüze geldik. Her gün yumurta yeniyor. Benim çocukluğumda tereyağı zararlı bir besindi. Bize böyle öğretilmişti. Şu anda tereyağı sağlıklı bir besin olarak Köy tereyağı buldum mu gönderiyorlar. Her şeyi bırakalım. Sigara ilk üretildiğinde dünyada reklamı yapılabilen ve içilmesi için insanların teşvik edildiği bir şifa deniliyor. Bir şeydi. Ama şu anda sigaranın zararları, türlü zararları herkes tarafından biliniyor ve sigaranın ortadan kaldırılabilmesi için ayrı bir mücadele var. Onun için bilgi dediğim gibi deminki konuyla da bağlayacak olursak doğruluğu kesinlikle teyit edilmesi gereken bir şey ve insan psikolojisine de buna göre yön vermesine izin vermesi gereken bir şey. Dolayısıyla ben hani son cümlemi söyleyip topu hocama atacağım. Dolayısıyla eğer ki sizin psikolojiniz bulunduğunuz toplumdan negatif etkileniyorsa sorun sizdedir. Yani siz o olaya müptela olmuşsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bulunduğunuz toplum sürekli bir şeyden nefret ediyorsa siz de onun parçası oluyorsunuz. Kendinizi değiştirebilirsiniz. Bunu da ancak bilgiyle yapabilirsiniz. Bir parça araştırın. Yabancı ülke mutlaka görün. Benim tavsiyem bu. Çünkü farklı toplumları görüp adamlar niye yaya işinde duruyor? Adamlar niye markette diğerinin öbürüne kaynamıyor? Neden bomboş sokakta kırmızı ışıkta geçmiyor diye düşündüğünüz zaman bir parça bir şeyler değişiyor. Ben farklı ülkeleri gördüğü zaman bir insanın çok farklı şekilde düşünce yapılarına sahip olacağını düşünüyorum. Bu hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda. Özellikle Avrupa'la kıyaslıyorum. Çünkü işte
bütün dünyada gelişmişliğin, modernliğin en yüksek olduğunu düşündüğümüz bölge. Orada bile çok gelişmiş olduğunu düşündüğümüz o bölgede bile bizden çok daha geride kalmış bir şeylerin olduğunu görüyoruz. Bu aslında çok güzel bir şey. Bu neden güzel bir şey? Çünkü bu bizde bir genetik altyapı halinde mevcut. Yüklü aslında. Hani birazcık da bilişim ve teknoloji diliyle konuşacak olursak bizim altyapımızda biraz Karadenizlilik var, biraz Ege'lik var. Zaten iki üst ebeveynlere çıktığımızda, ben kendi adıma söylemem gerekirse, iki üst ebeveynime çıktığımda 4 koldan 4 farklı altyapı taşıyorum. Bir Kürt de taşıyorum, bir Egeli de taşıyorum, bir Selanik göçmeni de taşıyorum, bir Kafkas göçmeni de taşıyorum. Bunların her birinin özelliği geliyor bana yükleniyor ve yeni bir kimlik oluşturuyor. İşte bu kimlikte Atatürk'ün ortaya koyduğu Türkiye'li kimliği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği ve bizim sahip olmamız gereken, toplum olarak yüceltmemiz gereken aslında bu kimlik. Biz bu kimliği sahiplendiğimiz müddetçe, sahiplendiğimiz oranda aslında çok güzel bir milletiz ve psikolojik olarak kendimizi geliştirmeye çok açığız. Yeter ki içimizdeki bu değeri bilelim. İşte yaptığımız seyahatler, gezmek bize bunu çok net biçimde gösteriyor. Yeter ki bunun farkına varmaya kendimizi açalım. Çok doğru. Yani sen oradakiler kötü, buradakiler, bir git bakalım oradakiler kötü mü ya? Sana zarar verecekler mi? Yani sen Urfa'daki insan için cahil diyorsan bir git bakalım Urfa'daki insan nasıl bir insan? Bir gör. Anlatabiliyor muyum? Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir video oldu. Bundan sonra bu seri devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendi adıma veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.